İstanbul, insanlar var oldukça yaşayacaktır. Petrus Gilius. Bu İstanbul şehri ki misli benzeri yoktur. Bir taşına bütün Acem mülkü fedadır. Şair Nedim. İstanbul, dünyanın gerçek başkentidir. Konumu bakımından yeryüzünde rakibi yoktur. Joseph Hellert. Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. Mustafa Kemal Atatürk. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda işte bu mukaddes şehrin tarihi yerlerini sizler için anlatmaya çalışacağız. Bu videoyu izlerken sizler yorulmayın diye önce Avrupa yakası sonra ise Anadolu yakasındaki tüm tarihi yerleri tek tek aktaracağız. İstanbul seyahatinizde bu tarihi yerleri izleyip sizler de ziyaret edebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Ayasofya Kebir Camii. Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli eserleri arasında yer alan Ayasofya. Mimarisi, ihtişamı, büyüklüğü ve işlevselliği ile sanat dünyasında önemli bir yer tutar. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde 3 kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında Megale Eklesya yani Büyük Kilise olarak adlandırılmış, 5. yüzyıldan İstanbul'un fethine kadar Hagia Sophia yani Kutsal Bilgelik olarak isimlendirilmiştir. İmparator Konstantios tarafından 360 yılında yaptırılan Megale Eklesya, halk ayaklanmalarında yıkılmıştır. 916 yılında kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Ayasofya, Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile 1935 yılında müzeye dönüştürülmüştür. 2020 yılında yapılan yeni düzenleme ile hem tarihi kimliği korunmuş ve cami olarak ibadete açılmıştır. Soğuk Çeşme Sokağı. İstanbul'un Sultanahmet semtinde yer alan, üzerinde tarihi evlerin bulunduğu küçük bir sokaktır. Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı arasında yer alan bu sokak trafiğe kapalıdır. Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı, konum itibariyle İstanbul'un en eski tarihi bölgelerinden biri olan tarihi Yarımada üzerindeki Sarayburnu'nda yer almaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in isteği üzerine 1460 yıllarda yapımına başlanan saray, 1468 yılında tamamlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren 31. padişah olan Sultan Abdülmecid'e kadar yaklaşık 400 yıl süreyle imparatorluğun idare, eğitim ve sanat merkezi olup aynı zamanda padişahların da evi olmuştur. Bu sebeple tarihi anlamda büyük önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra müze haline getirilen Topkapı Sarayı, Cumhuriyet'in ilk müzesi olma özelliğini taşımaktadır. Bugün yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alan kaplayan Topkapı Sarayı yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve birçok arşiv belgesiyle dünyanın en büyük saray müzelerinden biridir. Alman Çeşmesi. Türk-Alman dostluğunun bir sonucu olarak Alman İmparatoru II. Wilhelm tarafından İstanbul'a hediye edilmiştir. Büyük parçaları Almanya'da inşa edilen çeşme, İstanbul'da bir araya getirilerek 1901'de açılmıştır. Bazı yıllarda Ramazan şenlikleri kapsamında Alman çeşmesinin depoları şerbetle doldurularak bu çeşmeden İstanbul halkına şerbet ikramı yapılmıştır. Sultanahmet Camii. Sultanahmet Camii 1609 ile 1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı 1. Ahmet tarafından İstanbul'daki tarihi Yarımada'da inşa edilmiştir. Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Sultanahmet Camisi yabancı turistler arasında mavi ağırlıklı işlemelerle süslendiği için Mavi Cami diğer deyişle Blue Mosque olarak da bilinir. Caminin mimarisi ve sanatsal açıdan en önemli özelliği 20 bini aşkın İznik çinisiyle bezenmiş olmasıdır.
Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesiyle Sultanahmet Camisi İstanbul'un ana camisi konumuna gelmiştir. Sultanahmet, Türkiye'nin 6 minareli ilk camisi ve külliyesiyle birlikte İstanbul'daki en büyük eserlerden biridir. Yere batan Sarnıcı. İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından biri de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru Justinian tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısızmış gibi görülen mermer sütunları yüzünden halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önceden bir bazilika bulunduğundan Bazilika Sarnıcı olarak da bilinir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği ise 70 metre olan dikdörtgen biçimde bir alanı kapsayan dev bir yapıdır. 52 basamaklı taş bir merdivenle inilen bu sarnıcın içerisinde 9 metre yüksekliğinde 336 adet sütun bulunmaktadır. Toplam 10.000 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100.000 ton su depolama kapasitesine sahiptir. Medusa Başı. Yere batan sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında, kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir. Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken Medusa başlarının hangi yapılardan alınıp buraya getirildiği ise bilinmemektedir. Kapalı Çarşı. İstanbul merkezinde Beyazıt ve Nuri Osmaniye semtlerinin ortasında yer alan, dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Özellikle yabancı turistlerin uğramadan ülkelerine dönmedikleri bir yer olan Kapalı Çarşı, her gün bütün ihtiyaçları karşılayacak dükkanlarıyla turistlerin gözde mekanlarından biridir. Adeta bir şehri andıran Kapalı Çarşı, Fatih Sultan Mehmet tarafından insanların ürettiklerini sergileyip satmaları için yaptırılmıştır. Mısır Çarşısı. Eminönü'nde Yeni Cami'nin arkasında ve Çiçek Pazarı'nın yanındadır. İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biri olan Mısır Çarşısı aktarlarıyla, kuruyemiş ve şarküteri ürünleriyle meşhur bir mekandır. Turistlerin özellikle alışveriş için tercih ettiği mekanlarda ilk sıralarda yer alır. Süleymaniye Camii. Mimar Sinan'ın Kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, 1551 ile 1557 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman adına inşa edilmiştir. Cami, Osmanlı külliyeleri içinde ikinci büyük külliye olan Süleymaniye Külliyesi'nin içerisinde İstanbul Yarımadası'nın Haliç, Marmara, Topkapı Sarayı ve Boğaziçi'ni gören ortadaki en yüksek tepesinde yer almaktadır. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Süslemeleri açısından oldukça sade bir görünüme sahiptir. Süleymaniye Camisi'nin 4 minaresi bulunmaktadır. Bunun nedeni ise Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah olmasıdır. Bu 4 minaredeki 10 şerefinin anlamı ise Osmanlı'nın 10. padişahı olduğunun göstergesidir. Eyüp Sultan Camii. Bulunduğu semte kendi adını veren Eyüp Camisi, İstanbul'un fethinden sonra yapılmış ilk ve en eski camilerdendir. Fatih Sultan Mehmet, Eyüp Sultan Türbesi'nden sonra 1458'de bu camiyi yaptırmıştır. Gerek yanındaki türbeden, gerek tahta çıkan Osmanlı hükümdarlarına burada kılıç kuşanma töreni yapılmasından dolayı Eyüp Sultan Camisi büyük önem kazanmıştır. Galata Kulesi. İstanbul'un Galata semtinde bulunan 528 yılında inşa edilen Galata Kulesi, şehrin en önemli sembolleri arasında yer alır. Bizans İmparatoru Anastasius Oilosus tarafından yaptırılan kuleden, İstanbul Boğazı ve Eminönü panoramik olarak izlenebilmektedir. UNESCO, 2013'te kuleyi Dünya Mirası geçici listesine dahil etmiştir. Galata Kulesi, geçmişten günümüze birçok farklı isimle anılmıştır. Örneğin Bizanslılar kuleye Megalospirgos, yani Büyük Burç ismini vermiş. Cenevizliler yapıdan bahsederken Christia Turis,
yani İsa Kulesi adını kullanmayı tercih etmiştir. Yapı, çatısı ile birlikte 70 metrelik yüksekliğe sahiptir. Duvar kalınlığı yaklaşık 4 metre olan Galata'nın, yapılan hesaplamalar sonucunda yaklaşık 10.000 ton ağırlığında olduğu anlaşılmıştır. Saint Antoine Kilisesi. Aziz Antoine Katolik Kilisesi, İstanbul'un Beyoğlu semtinde İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Türkiye'deki en büyük Katolik kilisesidir. Bu kilise, yoğun bir cemaat yapısına sahip olup hem yerel hem de turistler tarafından sıkça ziyaret edilmektedir. Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi üzerinde Galatasaray'dan tünele doğru giderken sol tarafta bulunur. Kilise Fransiskenler tarikatına bağlıdır. Ayinler pazartesi ve cumartesi günleri sabah 8 akşam 7 saatleri arası, her salı günü ise 11.30 olarak belirlenmiştir. Kiliseye girişi için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Fener Rum Patrikhanesi. Rum Ortodoks Patrikhanesi olarak da anılan Fener Rum Patrikhanesi, Haliç kıyısında Balat'ta yer alıyor. 1602 yılında Sadrazam Ali Paşa Caddesi'nde bugün bulunduğu yere taşınan patrikhane, 1800'lü yıllarda yapılan restorasyonla şu anki görünümüne kavuşmuştur. Demir Kilise. Fener semtine yakın bir konumda, Haliç sahilinde yer alan ve aynı zamanda Demir Kilise olarak da bilinen Bulgar Kilisesi, altın sarısı işlemeleri ve mimari görünümüyle oldukça ilgi çekmektedir. Yapımında kullanılan demir kalıplar 1871 yılında gemilerle Viyana'dan getirilmiştir. Dolmabahçe Sarayı. 19. yüzyıl saraylarından olan Dolmabahçe'nin bulunduğu Beşiktaş sahil bölgesi, geçmişte Boğaziçi'nin koylarından biri olarak gemicilik faaliyetlerine tanıklık etmiş alandır. Çağın getirdiği yenilenme ve modernleşme etkisi Osmanlı'nın kültürüne, yönetimine yansıdığı kadar saraylarına da yansımaktaydı. Bu yenileşmenin öne çıkardığı en görkemli eser ise bugün İstanbul'un en büyük 3. saray yapısı olma unvanına da sahip olan Dolmabahçe Sarayı'dır. Saray, Boğaz'a nazır muhteşem bir manzaraya hakim konumdadır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk son 10 yılını Dolmabahçe'de yaşamış, resmi çalışmalarını burada yürütmüş ve 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuştur. Saray ise 1984'te müze olarak ziyarete açılmıştır. Çırağan Sarayı. Beşiktaş ile Ortaköy arasında eşsiz bir konuma sahip Çırağan Sarayı, 1871 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Sarayın mimarları Nikogos Balyan, oğulları Sarkis ve Agop Balyan'dır. Osmanlı döneminden günümüze kalan Çırağan Sarayı, barok mimarisinden izler taşır. Çırağan Sarayı'nın mimarisinde, sarayın süslemelerinde geometrik bir uyum yakalamaya özen gösterilmiştir. Günümüzde önemli düğün ve organizasyonlara ev sahipliği yapan saray, gösterişli mimarisi ve konumu ile yerli yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Tarihin en önemli yapılarından biri olmasından dolayı İstanbul'un tarihi kimliğine önemli bir değer katmaktadır. Bu nedenle İstanbul'da gezilecek yerlerin başında Çırağan Sarayı yer almaktadır. Yıldız Sarayı. Beşiktaş, Ortaköy ve Balmumcu arasında yer alan Yıldız Sarayı tarihe tanıklık etmiş mekanlardan biridir. Bizans dönemine kadar dayanan tarihiyle günümüzde müze olarak kullanılan Yıldız Sarayı'nda Sultan II. Abdülhamit'in kişisel eşyaları sergilenmektedir. Aynı zamanda içerisinde Yıldız Sarayı Tiyatrosu ve Sahne Sanatları Müzesi de bulunmaktadır. Tekfur Sarayı. Türk kültür tarihinde imparatorluk evi olarak da bilinen Tekfur Sarayı, Edirne Kapı ile Eğri Kapı arasında İstanbul Karasurlarına bitişik inşa edilmiştir. Sarayın kim tarafından, ne zaman yaptırıldığı kesin olarak tespit edilememiştir. Tekfur Sarayı'nın mimari açıdan Bizans sivil mimarisini yansıtması,
ve ayakta kalarak günümüze ulaşmış tek saray yapısı olması büyük önem arz etmektedir. Bizans döneminde çini atölyesi olarak kullanılan saray, ürettiği çinileriyle tanınmış ve tarihe Tekfur Sarayı çinileri olarak geçmiştir. Bu sebeple Tekfur Sarayı için İstanbul'un en eski çini atölyesi denilebilir. 1000 yıla yakın süredir ayakta kaldığı düşünülen bu tarihi yapı, 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin titizlikle yürüttüğü yenileme çalışmalarının ardından müze olarak ziyarete açılmıştır. Rumeli Hisarı. Sarıyer'de 30 dönümlük alanı kaplayan hisar, bulunduğu mevkiye de adını vermiştir. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1452 yılında İstanbul'un fethinden önce Boğaz'ın kuzeyinden gelebilecek saldırı ve yardımları engellemek amacıyla 4 ay gibi kısa bir sürede inşa ettirilmiştir. Hisar, 1394'te Sultan Beyazıt'ın yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın tam karşısında ve İstanbul Boğazı'nın en dar ve akıntılı kısmında konumlanmıştır. Dağ Kapısı, Dizdar Kapısı, Hisarpece Kapısı ve Sel Kapısı olmak üzere 4 esas ve Mezarlık Kapısı adlı bir tali kapısı bulunmaktadır. Saruca Paşa, Halil Paşa, Büyük Zanos Paşa ve Küçük Zanos Paşa adlı 4 büyük kulesiyle irili ufaklı toplam 17 adet kulesi bulunuyor. Müzede sergi salonu ve depo olmadığı için savaş topları, gülleler ve eserler bahçede sergilenmektedir. Gülhane Parkı. Gülhane Parkı, Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı'nın has bahçelerinden biri olarak kullanılmaktaydı. İstanbul'un Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yer alan tarihi bir parktır. Parkın yanında bulunan 16. yüzyıldan kalma Alay Köşkü de Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında konumlanmıştır. Ahrida Sinagogu. İstanbul'un fethinden önce inşa edilen tek sinagog olan Ahrida Sinagogu, bugün Balat'ın önemli yapılarından biridir. Makedonya'nın Ohri kentinden göç eden Yahudiler tarafından kurulan sinagog, günümüzde İstanbul'un en büyük sinagogudur. Çemberli Taş Sütunu. Çemberli Taş Sütunu ya da bilinen diğer adlarıyla Yanık Sütun veya Konstantin Sütunu, 330 yıllarında İmparator 1. Konstantin onuruna İstanbul'un 7 tepesinden biri olan ve şu anki adıyla Çemberli Taş olarak adlandırılan semtteki tepeye dikilmiş olan anıtsal sütundur. İstanbul Surları. İstanbul'un çevresinde bulunan Doğu Roma zamanında yapılmış şehir duvarlarıdır. 5. yüzyıldan başlayarak inşa edilmiş, yıkılmalar ve yeniden yapmalarla 4 defa elden geçmiştir. İstanbul'un fethinin sembolleri arasında yer alan tarihi surlar, dünyanın en uzun tarihi eserleri arasında yer almaktadır. Surların uzunluğu 22 kilometredir. Yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken tarihi surlar, kara surları, hendek, dış sur ve iç sur olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. 2. Theodosius zamanında İstanbul surları Sarayburnu'ndan Haliç kıyısı boyunca Ayvansaray'a, bu taraftan ve Marmara kıyısı boyunca Yedikule'ye, Yedikule'den Topkapı'ya, Topkapı'dan Ayvansaray'a uzanmaktaydı. Yedikule Hisarı Zindanları. İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden birisi olan Yedikule Hisarı ve Zindanları, Sarayburnu'ndan Bakırköy'e uzanan sahil yolu üzerindedir. 439 yılında 2. Theodosios zamanında yaptırılan, imparatorların zafer alayları ile şehre giriş yaptığı zamanlarda, kullandığı altın kapının 2 pilonu ile kara surlarına ait 2 kuleye, İstanbul'un fethinin ardından 3 kuleli bir surun eklenmesiyle Yedikule Hisarı bugünkü görünümünü almıştır. İstanbul'un orta noktası. Yaklaşık 470 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle ve Mimar Sinan tarafından yapılan hesaplamalarla İstanbul'un tam ortası bulunmuş ve oraya bir mermer sütun dikilmişti. Rivayetlere göre bu mermer sütun bugünkü Şehzadebaşı Camisi'nin köşesi olarak gösterilmektedir. Burası eski İstanbul'un merkezi olarak belirlenmiştir.
Şimdi ise İstanbul'un Anadolu yakasına gidiyoruz ve ilk adresimiz tabii ki Kız Kulesi. Antik çağda başlayan geçmişiyle eski Yunan'dan Bizans İmparatorluğu'na, Bizans'tan Osmanlı'ya, tüm tarihi dönemlerde var olarak günümüze kadar gelen kule, antik çağda Küçük Kale ve Dana Yavrusu adlarıyla anılmış, günümüzde ise Kız Kulesi ismiyle bütünleşmiştir. 1995 yılında Kız Kulesi'nin restorasyon süreci başlamıştır. Binlerce yıllık gizemli bir tarihe sahip bu özel mekan, kendine özgü kimliğine ve geleneksel mimarisine bağlı kalarak tamamlanan restorasyon çalışması sonrasında 2000 yılında kapılarını ziyarete açmıştır. Adalar. Prens Adaları, İstanbul Adaları ya da Kızıl Adalar. İstanbul'un Anadolu yakasının güney kıyılarının açıklarında, Marmara Denizi'nin kuzeydoğu kesiminde yer alan ve kısaca adalar olarak anılan takımadadır. 4 tekerli motorlu araçların yasak olduğu bu adalarda, bisikletle etrafı turlayıp tarihi yapıları keşfedebilirsiniz. Haydarpaşa Garı. Anadolu'dan gelen trenlerin son durağı olan Haydarpaşa Tren Garı, 908'de İstanbul, Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edildi. Son yıllarda kitap fuarı gibi kültürel aktivitelerle de adını duyuran gar, içerisinde yer alan restoranlarla da Kadıköy'de gezilecek tarihi mekanlar içinde önemli bir yere sahiptir. Beylerbeyi Sarayı. Beylerbeyi Sarayı ve çevresi Bizans döneminden itibaren farklı yapılara ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Beylerbeyi Sarayı 1865 yılında 2. Mahmut tarafından inşa ettirildi. Bugün Beylerbeyi'nin mabeyn ve harem bölümlerinin yer aldığı ana yapısı ziyarete açıktır. Dış cepheden batılı, içeriden ise klasik Osmanlı mimari yapı tarzını yansıtan Beylerbeyi Sarayı, çoğunlukla yazlık bir saray ve bir devlet konuk evi olarak kullanılmıştır. Üst düzey devlet misafirlerine tahsis edilen bir devlet misafirhanesi olan Beylerbeyi, Fransız İmparatoru 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie, Alman İmparatoru 2. Wilhelm gibi dönemin önemli siyasi aktörlerini ağırlamıştır. Adile Sultan Kasrı. Adile Sultan Kasrı, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bugün Validebağ Korusu içinde konumlanmıştır. Sultan Abdülaziz tarafından küçük kız kardeşi Adile Sultan için 1853 yılında Mimar Nikos Amirabalyan'a yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı yapının girişine çift kollu, görkemli merdivenlerden ulaşılır. Kasır şu anda öğretmen evi olarak kullanılmaktadır. Hababam sınıfının ilk film serileri burada çekilmiştir ve odalardan biri Hababam Sınıfı Müzesi olarak düzenlenmiştir. Yoros Kalesi. Yemyeşil ormanlarla kaplı. Beykoz'dan Karadeniz'i kuş bakışı seyreden Yoros Kalesi, İstanbul'da Doğu Romalılardan kalan önemli tarihi yapılardan biridir. Doğu Roma'nın zayıflamasıyla uzun yıllar Cenevizlilerin elinde kalan kale, 1391'de Yıldırım Bayezid tarafından fethedilmiştir. Hıdiv Kasrı. Hıdiv Kasrı, Beykoz Çubuklu'da bulunan tarihi bir yapıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa tarafından 1907 yılında yaptırılmıştır. Mimarı İtalyan mimar Delfo Seminati'dir. Hıdiv Kasrı, İstanbul Boğazı'na hakim bir konumdadır. 1996 yılında işletmeciliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçen kasır, o tarihten beri restoran ve sosyal tesis olarak kullanılmaktadır. Tarihi, mimarisi, manzarası, gül bahçeleri ile İstanbul'un en özel mekanlarından olan Hidiv Kasrı, İstanbul'un yakın dönem tarihine yolculuk yapmak ve Boğaz manzarasının tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir mekan olarak tanımlanmaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım güzel ve faydalı bir liste olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz ve İstanbul'da bizim kaçırdığımız, sizin yakaladığınız tarihi güzel yerler varsa,
yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.